Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda tığ işi, kare, mozaik motiften bebek battaniyesi ile ilgili tüm detaylı bilgileri sizlere anlatacağım ve bebek battaniyesinin kenar yapılışını sizlere göstereceğim. Umarım sizler için faydalı bir video olur ve şu an ekranın karşısında görmüş olduğunuz kare motif bebek battaniyesinin motiflerini ve motif birleştirmesini daha önce kanalımda sizlere anlatmıştım. Videomun açıklamalar bölümündeki birinci linkten kare motiflerin yapılışına, ikinci linkten ise motif birleştirme videosuna ulaşabilirsiniz. Bebek battaniyesinin bir sırasında 7 motif vardır ve toplamda 49 motif örerek bebek battaniyesini ortaya çıkardım ve battaniyeyi örerken 10 adet iplik kullandım. Kullanmış olduğum iplerin markası Himalaya anti-peeling özelliğe sahip bebe yünleri, 100 gram ve 250 metrelik bir ip. Tığ numarası olarak ise 3 milimetre ile battaniyeyi ördüm. Aynı modelden sizler yatak örtüsü, TV battaniyesi, diz battaniyesi, koltuk şalı, kırlent ya da motifli kazak, hırka gibi farklı kategorilerde de bu modeli değerlendirebilirsiniz. Ve battaniyenin kenarı yapıldıktan sonraki toplam ölçüsü 90'a 90 santimetredir. Sizler motifleri küçülterek daha küçük bir bebek battaniyesi ya da motifleri büyüterek daha büyük bir bebek battaniyesi elde edebilirsiniz. Şimdi vakit kaybetmeden battaniyenin kenar yapılışlarına başlayalım. Sizlere kare motifin birleştirme videosundaki 6 motif üzerinden battaniyenin kenar yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde dikdörtgen bir battaniyeniz olabilir ya da kare şeklinde, hiç fark etmez. Göstermiş olduğum yöntemi kullanarak istediğiniz projenin kenarını bu şekilde uyarlayabilirsiniz. Herhangi bir köşeden başlayalım. 3 zincir ve mozaik motifleri yaparken kullanmış olduğumuz kurallara dikkat ederek önce köşeyi oluşturacağız ve alttaki boşluktan ilmek alarak üçlü trabzan, aynı boşluğa ikili trabzan yaptım ve birinci köşeyi yarım oluşturmuş olduk. Hiç zincir yapmadan sonraki boşluğa ikili trabzan, alttaki üçlü trabzanın ortasından ilmek alarak üçlü trabzan. Aslında motiflerdeki mozaik desenin aynısını tekrar edeceğiz. İçinde kullanmış olduğunuz renklerle de kenarını yapabilir ya da ana renk ile 3-4 sıra bu şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi iki motifin birleştirme noktasına gelene kadar mozaik desenlerini yan yana yapacağız. Ve iki motifin birleştirme noktasına geldik. İlk önce mevcut motifin köşesine ikili trabzan. Buradaki hemen bakın köşede bulunan motifin ortasından ilmek alarak üçlü trabzan yapabiliriz. Ve aynı şekilde mozaik deseni de yukarıya doğru yükseltmiş olacağız. Bu şekilde deseni yükselttik. Sonraki motifin köşesine geçerek ikili trabzan
kez hemen alt tarafta görünen üçlü trabzanın ortasından ilmek alarak üçlü trabzan, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan. İki motifin birleştirmesini bu şekilde yapmış olduk. Şimdi diğer köşeye gelene kadar mozaik desenlerini yapmaya devam edeceğiz. Birinci kenarda sıra sonuna ulaştık ve köşeye geldiğimiz zaman aynı deseni korumaya devam ediyoruz. Önce ikili trabzan, boşluktan ilmek alarak üçlü trabzan, aynı boşluğa ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa ikili trabzan ve alttaki boşluktan ilmek alarak üçlü trabzan. Buraları hızlı geçiyorum arkadaşlar. Hem motif birleştirirken hem de motifleri yaparken köşeleri detaylı bir şekilde anlatmıştım. Köşeyi oluşturduk. Hiç zincir yapmadan hemen yan taraftaki boşluğa geçerek iki motifin birleştirme noktasına gelene kadar mozaik desenlerini oluşturmaya devam edeceğiz. İki motifin birleştirme noktasına geldiğimiz zaman burada yapmış olduğumuz işlemin aynısını tekrar edeceğiz. Mevcut motifin köşesine önce ikili trabzan ve hemen burada bulunan üçlü trabzanın içerisinden ilmek çıkartarak tekrar üçlü trabzan. Aynı boşluğun içerisine ikili trabzan. Sonraki motifin köşesine geçiş yaparak ikili trabzan. En yakın olan üçlü trabzanın ortasından ilmek alarak tekrar üçlü trabzan ve aynı boşluğa ikili trabzan. Görmüş olduğunuz gibi iki motifin birleştirme yeri de gayet muntazam oldu. Bu şekilde tüm kenar boyunca ilk başlamış olduğumuz köşeye gelene kadar yapmaya devam edeceğiz. Dört kenarda da mozaik desenlerini oluşturdum ve motif birleştirme yerleri görmüş olduğunuz gibi gayet muntazam oldu. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman birinci köşeyi yarım başlamıştık. Şimdi burayı tamamlayacağız. Önce ikili trabzan, daha sonra üçlü trabzan, aynı boşluğa ikili trabzan, 2 zincir ve ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma. Şimdi iki trabzan grubu ortasına kadar yan yana kaydırma yapalım. Orta boşluğa da geçiş yaparak kaydırma. 3 zincir, bu ikili trabzan yerine olmuş oldu ve mozaik desenlerini iki motifin birleştirme yerine gelene kadar ikinci sırada da aynen korumaya devam edeceğiz. Battaniyenin kenarının birinci sırasındaki püf noktaları burada oluşturmuştuk. Şimdi ikinci sırasındaki püf noktasını da yaptıktan sonra bu mozaik desenlerini istediğiniz sıra kadar yukarıya doğru yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Birinci sırada iki motifin köşesine bu şekilde mozaik deseni oluşturmuştuk. Şimdi buraya bir tane daha mozaik desen oluşturmamız gerekiyor. İkili trabzanı yaptım. Burada bakın iki motifin birleştirme noktasında bir sık iğne var. Bu kez bu sık iğnenin içerisinden ilmek alarak buraya üçlü trabzan oluşturduk. Aynı boşluğun içerisine tekrar ikili trabzan. Ve görmüş olduğunuz gibi mozaik desenleri aşağıdan başlıyormuş gibi bir görüntü oluştu.
Ve bundan sonraki yapacağınız mozaik sıralarda üçlü trabzanlar her bir grubun içerisinde olduğu için zorlanmanıza gerek kalmadan sırayı bu şekilde yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Köşelerde alt sıradaki işlemleri aynen tekrar ediyoruz. Sadece ikinci motifim ikinci sıranın birleştirme noktalarında bu boşluğa ikili trabzan, alttaki sık iğnenin içerisinden ilmek geçirerek üçlü trabzan ve aynı boşluğa tekrar ikili trabzan. Sonraki gruplardan itibaren de mozaik desenlerini aynen kurmaya devam ediyoruz. Ve bu sırayı birazcık yapalım. Daha sonra son sıranın içinde kullanmış olduğumuz renklerle nasıl yapılacağını göstereceğim. İkinci sıranın da sonuna geldiğimizi varsayarak sıranın sonuna geldiğimiz zaman köşeye alt sıradaki işlemin aynısını tekrar edelim ve zincirin tepesine de kaydırma yaparak bu sırayı tamamlayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi bu mozaik desenlerini istediğiniz sıra kadar yapabilirsiniz. Ve şimdi son olarak lacivert içinde kullanmış olduğum renk ile küçük bir desen uyarlaması yapacağız. Herhangi bir yapmış olduğunuz trabzanın tepesinden başlayabilirsiniz. Bir zincir, yan yana trabzanların tepesine sık iğne yapalım. 2 trabzan ortasına tekrar sık iğne, 4 zincir ve yapmış olduğumuz bu sık iğnenin ön tarafında görünen 2 ilmeğin içerisinden ilmek alarak kaydırma. Sonraki 3 trabzanın tepesine tekrar sık iğne. İki trabzan ortasına sık iğne, 4 zincir ve bu sık iğnenin önünde görünen 2 ilmekten ilmek çıkartarak sık iğne. Bu şekilde köşeye kadar yapmaya devam edeceğiz. Ve köşeye ulaştığımız zaman alttaki 3 trabzanın tepesine yan yana 3 trabzan, orta boşluğa 2 sık iğne, 4 zincir, en sonki sık iğnenin önündeki 2 ilmekten tekrar deseni oluşturdum. Köşe olduğu için tekrar 2 tane sık iğne yapalım ve dönüşümüzü daha rahat sağlayalım. 2 sık iğneden sonra altta görünen 3 trabzanın tepesine 3 sık iğne, orta boşluğa tekrar sık iğne, 4 zincir ve öndeki 2 ilmeği alarak bu ilmeğin içerisinden kaydırma. Son sıranızı da bu şekilde tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve sıranın sonuna geldiğiniz zaman ilk ilmeğin içerisinden kaydırma yaparak battaniyenin de kenarını bu şekilde tamamlamış olacağız. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.